Merhaba. Bağışıklık sistemimizin virüslerle savaşan kısmından bahsetmek istiyorum. Çok geniş bir konu bağışıklık sistemi ama en azından biz virüsler minvalinde biraz bu konuyu öğrenebiliriz. Yani ne oluyor da biz virüslerle savaşırken bazı yerlerde onlar bizi yeniyor, biz onları yeniyoruz vesaire tam olarak ne demektir? Şimdi viral savunma dersek bağışıklık sisteminin genel başlığında iki tip savunmadan bahsedebiliriz. Bir hücresel dediğimiz, bir de humoral dediğimiz iki tür savunma sistemi var. Hücresel dediğimiz adı üstünde hücrenin içine girebilmiş olanlarla baş eden savunma sistemi ki bu ilk etapta bizim aslında kullandığımız ilk savunma silahımız. İkincisi de humoral, hücrenin dışında olanlarla ilgili savunma sistemi ve ona sıvısal savunma sistemi de diyebiliriz. O sıvısal ne demek olduğunu anlatacağım. Bu humoral olan da aslında bizim hani antikor diye bildiklerimiz var. Yani virüse karşı antikor yapalım vesaire aşı dedikleri konu var ya, aslında o ikinci tip savunmanın, humoral savunmanın bir elemanı ve orada da bildiğimiz üzere immunoglobulin A'lar, G'ler, M'ler, bu alerjideki E'ler vesaire var. Yani aşıyla yapılmak istenen kısım ikinci tip savunma, antikor gelişimi ve humoral savunma. Şimdi bunun için vakit gerekiyor. Yani vücudun o aşı reaksiyonu, kendi kendine bağışıklama reaksiyonu oluşturması için vakit gerekiyor. Dolayısıyla bu sonraki adım. Bizim öncelikle birinci adımla ilgilenmemiz gerekiyor. O da hücre içi savunma. Şimdi burada söylenmesi gereken şey şu. Virüsler kendi başlarına hayatta kalmadıkları için uzun süre, hep duyuyoruz bunu değil mi? Bir hücreye, bir canlı hücresine ihtiyaç var. O yüzden canlı hücresinin içerisine kendi DNA'sını koymak zorunda. Dolayısıyla aslında virüsler hücre içi yabancı maddeler, öyle söyleyeyim. Hücre içi zararlar. Dolayısıyla bizim virüslerle savunmada önce hücre içindeki savunma sistemlerinin gücünü bir check etmemiz lazım. Aslında konumuz burası değil. Çünkü burası biz virüsü alıp doğal bağışıklık geliştirip sonradan iyileşelim, antikorlarımız olsa da, aşı yapılıp bulunmuş olsa da burası sonraki hikaye. Bizim asıl konumuz temas ettikten, vücuda girdikten ve sonra hücreye girip orayı kapladıktan sonraki aşamada biz onlarla nasıl savaşıyoruz? İşte buna hücresel, hücre içi savunma diyoruz. Şimdi bu hücresel savunmada herhangi bir yerde bunlar kitap bilgileri okuduğunuzda göreceksiniz. Size diyor ki biz diyor bunu makrofajlarla yaparız. Şimdi buralarda makrofajlar var. Şöyle diyelim biz bunlara. Bu faj yemek demek aslında. Ve bu hani Türklerin savaş taktiği gibi şu virüsümüz olsun. Makrofajın yaptığı şey aslında bunu bu şekilde şuradaki virüsü kaplayarak yemek aslında. Yani o şekilde yok ediyor. Fakat bunu yapabilmek için yani makrofajların vücudun içine giren virüs olabilir, parazit olabilir, hücrenin içine giren parazit olabilir. Bunları bu şekilde yok edip yakalayabilmesi için elinde bir silaha ihtiyacı var. Şimdi buradaki silahımız nedir? Tamam mı? Makrofajın virüs silahı nedir? Buna serbest radikaller diyoruz. Bunu duyduk biliyorsunuz. Serbest radikaller kötüdür, iyidir vesaire. Bu oksijenden yapılan serbest radikaller aslında bizim gövdemizin içinde hücrenin içine girmiş olan o yabancı ajanları öldüren makrofajların elindeki silah. Eğer silah konusundan gideceksek mesela bu ikinci aşamadaki hücrenin dışı, yani virüs değil bu, hücrenin dışında olan bakteriler, mantarlar vesaire için olan savunmadaki silah konusu ise şunlar bak, bu immunoglobulinler. Yani o antikorlar aslında. Bunlar aslında kelepçe, yani bunlar ajanı kelepçeliyor, değil mi? Onun tutuklu olduğunu belirtiyor ama bu sonraki aşama. İlk aşamadaki bizim silahımız ise makrofajın ve hücrenin içindeki serbest radikaller. Aslında kullandığımız ajanlar bunlar. Anında vurabilmek için buna ihtiyacımız var. Demek ki bu tablodan sadece şu kadarını öğreniyoruz. Viral savunmada virüsler hücrenin içine girerler, hücrede çoğalarak devam ederler. Bizim onları step 1 hücrenin içinde yakalamamız lazım. Bunun için zaten bir sistemimiz var ve bu sistemimiz makrofajlar üstünden serbest radikaller dediğimiz bir takım silahları kullanarak bu virüsleri yok ediyor, sonra onları yiyip yiyor, parçalıyor, enzimleriyle yok ediyor vesaire. Bu aşamanın güçlü olması lazım bizim asıl virüs bağışıklığını sağlayabilmek için. Şimdi bizim o zaman burada biraz daha bu makrofajlara bakmamız gerekiyor. Şimdi diyelim ki şu makrofajımız olsun, yani şuraya tekrar yazalım. Bu makrofaj ne yapıyor da yapabiliyor? Serbest radikal üretebiliyor. Makrofajın yaptığı şey şu.
Başka bir renkle yazalım. Şimdi bu hücrenin içerisinde, makrofajların içerisinde L-arginin diye bir amino asidimiz var. Olsun olmasın bir tane, adı önemli değil aslında. Ama bunda asıl konumuz nitrik oksit yapıyor. Şu NO harfi var ya, NO diye yazılıyor. Nitrik oksit. Bugün konuşmanın temelini aslında bu oluşturuyor. Çünkü makrofaj içinde üretilen nitrik oksitin asıl bizim silahlarımız olan serbest radikallerin ana kaynağı oluyor. Yani bunu biz yapamadan silahlarımızı tam yapabilmiş olmuyoruz. Her makrofaj bunu rahatlıkla gelen saldırgan ajana karşı üretebilir. Makrofajlar nitrik oksit üretirler. Burada bir sorunumuz yok. Nitrik oksit nedir? Geldik buraya. Şimdi nitrik oksitten bahsedelim. NO diye yazılıyor. Aslında bir tür gazdır ve çok kolay her yere difüz eder. Membranlardan geçer, oraya zıplar, buraya zıplar. Bütün vücutta aslında çok sayıda vardır. Damar endotelindeki mesela damarların gevşemesi, işte tansiyonun düşmesi falan hep nitrik oksitle ilgilidir. Hatta nitrogliserin diye, değil mi? Dilaltı hapları vardır tansiyon yüksekken, işte kalp krizi geçirdiğinde damarlar genişlesin de kalbe oksijen gitsin diye. Yani oradan nitroyu bağlayın diye söylüyor. Bu nitrik oksit vücudun içinde zaten var. Ama bizim asıl sinyal molekülü ya da işte damar gevşetici olanın değil de bu hücrenin içindeki, makrofajın içindeki nitrik oksitle ilgileniyoruz. Çünkü bu nitrik oksit o dediğimiz işte serbest radikalleri yapıyor. Oksijen serbest radikalleri diyor. Nefes aldığımız için oksijen de var ya hücrenin içerisinde. O oksijenle bu nitrik oksit bir tür silah yapıyor. Bu süperoksit radikali olabilir. Mesela H2O2. Biz bunu ne olarak biliyoruz normal hayatta? Aslında çamaşır suyu. Çamaşır suyu yapabilir. Peroksinitrit diye bir serbest radikal yapıyor nitrik oksit ve bu oldukça güçlü. Şimdi bunlarla işte bunu öldürüyor, tamam mı? Buna karşı dayanıksız. Zaten biz de ne yapıyoruz? Çamaşır suyuyla, işte oksijenli suyla, değil mi? Etrafı dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Bunlar da aynısı. Hidrojen peroksit aslında oksijenli su. Peroksinitritler, perkloritler de çamaşır suyuna gelecek bir ne diyeyim etkisi var. Hani siz basitçe öyle bilin. Şimdi bu hikayede burayı temizleyelim. Biraz daha detaya inmek istersek, yani aradaki farkı ne oluşturacak diye. Şimdi hala biz şeydeyiz, hücresel, hücre içi savunmadayız, şeyde değiliz, hücre dışında değiliz. Çünkü bizim virüslerle yapacağımız ilk iş burada olduğu için bizim ondan önce yapmamız lazım, savunma gücümüzü arttırmamız lazım. Şimdi bu makrofajdan bahsettik, argininden nitrik oksit dedik, serbest radikal dedik, oradan oksijenli sular, çamaşır sular, antiviral güç hücre içinde öldürüyoruz falan dedik. Şimdi bunu tekrar teknikle bir şeye bağlarsak bağışıkla, bu hücre içinin adı T helper 1. Şimdi T lenfosit. Hani timusumuzda var değil mi? Timustan oluşur. Bunlar bağışıklık hücreleri. T lenfositlerinin helperleri var, yani yardım edenleri. Bir de toksik dediğimiz, killer dediğimiz öldürenleri var. Burada çalışanlar T helperlar ve özellikle de bir versiyonu, tamam mı? Şuranın içinde olan şey T helper 1 versiyonu. Makrofajlarda olan şey bu. T helper 1 ne yapıyormuş? Makrofajın içinde var. Nitrik oksit oluşturup oradan da serbest radikalleri oluşturuyor. Bunlar da antivirüs etki yapıyorlar. Şimdi buraya kadar doğru. Demek ki bizim aslında dönüp dolaşıp şunu bir düşünmemiz lazım. Ya T helper birlerim acaba yeterince iyi çalışıyor mu? Bunların aktivitesi yeterli mi? Çünkü eğer düşükse o zaman demek ki hücre içi elemanlara, yani saldırganlara karşı gücümüz yüksek olmayacak. Laboratuvarlarda TH1 bölü TH2 oranı diye testler var. Bu TH2 dediğimiz de o az önce bahsettiğim aşılamada olan antikorları yapan diğer bağışıklık kısmı. Birinci silah vurduğu yerde öldüren birinci aşama. Gezici devreye antikor yapan, bağışıklık yapan immunoglobinlerle, antikorlarla kelepçe takan. Şimdi daha sonradan devriyeyle yakalayıp kelepçe takanlar mı güçlü, yoksa ilk etapta yakalayıp vuranlar mı? İşte bu durum virüslerde ki savunmayı belirleyen şey. Ve böyle çok fazla viral ajan bir anda çok geldiğinde işte bu tarafın çok güçlü olması lazım. Çünkü yavaş yavaş geliyor olsa belki bu antikorları oluşturacak. Yani kendi kendinizi aşılayacak
o reaksiyonu geçirecek zamanımız olacak. Ama zaman olmadığı için bu tarafa yükleniyor. Yani şu anda olan durum TH1 çok stimüle olması, nitrik oksit üstünden de bir sürü serbest radikali. Amacımız neydi? Virüsümüzü parçalamak üstüne çabası. Yapılmak istenen şey bu. O zaman demek ki TH1 veya TH2 testi yaptırarak hücre içi ve hücre dışı savunmamızın gücünü ölçebiliriz. Ve virüsler için de gerekli olan aslında TH1 savunması. Şimdi tekrardan biz bu TH1 ve TH2'yi sıralayalım ki önemlilerini anlayalım. TH1 dedik, değil mi? T lenfositlerinin yardımcı olanlarının, helper diyelim, birinci versiyonu. Bir de TH2'ler var. Bu antikor, immunoglobulin A, G, M, E değil mi? Bunları yapan bu bağışıklık kısmı. Burası da saldırı kısmı ilk etapta. O da nasıl oluyor? Serbest radikallerle. Şimdi aslında bağışıklıkta, şimdi bu iki dengede nasıl bir durum var? Bunlar arasında şöyle bir gaz pedalı ve dur pedalı gibi bir şey var yani. Şurası gaz diyelim. Yani ne demek? Hızlı. Burası gaz pedalı, burası da fren. Yavaşla. Niye yavaşlanacağını da söyleyeceğim. Şimdi eğer bir vücuda, bir hücreye çok fazla ajan, antikor, toksin vesaire girerse, TH1 aktive, makrofajlar aktive olursa, bir sürü nitrik oksit, bir sürü serbest radikal, bir sürü savaş olursa burada bir sorun var. Yani bir sorun oluşuyor. Vücudun karar vermesi gerekiyor. Bu kadar çok serbest radikalden ben her ne kadar amacım aslında virüsleri, ajanları, şunu bunu yok etmek olsa da hücrenin kendisini de yok edecek kadar fazla saldırı yapmış olabilirim. Eğer çok fazla hücre haraplanmaya başlarsa savunmadaki gaz frene basıyor, duruyor ve antikor tarafına geçmeye çalışıyor. Yani olabiliyorsa artık hücrenin içindekileri bırakıyor, hücreler ölmesin diye onları öldürürken, yani savaş alanı olan organ, burada akciğer mahvolmasın diye antikor yapabiliyorsa o aşamaya dönmüş oluyor. O yüzden buradaki gaz pedalına bastığında, yani serbest radikali, nitrik oksiti, TH1'i aktive ettiğinde bütün virüslerle hücre içi uğraşırken senin buradaki dokuyu zedelememen için, yani attığın serbest radikal silahından o dokunun zedelenmemesi için o akciğerin vücudun kendi içinde bir çözümü var. İşte cevap da zaten buralardan anlaşılmaya başlayacak. Şimdi biz savaş ederken burada ortalığı aslında normalde ne temizliyor, değil mi? Gençlerde daha çok, çocuklar hastalanmıyor, işte daha bağışıklığı düşük olan daha kötü falan. O laf ne demek aslında? Şimdi serbest radikallerin yarattığı hücre içi, değil mi? Bu kirliliği, oksidasyonu bizim temizleyecek maddemizin adı, kırmızıyla yazalım, çok önemli, sülfür. Sülfürlü bileşikler diyoruz biz buna. Tamam mı? Bu sülfürlü bileşikler ne? Mesela sülfürü nereden biliyoruz? Hani normal hayatta işte brokolide sülfür var, sarımsakta sülfür var. Ki onlar zaten bu çözümün bir parçası olacak ama bu sülfürlü bileşikler, selenyum, glutatyon, sistein, bunların hepsi aslında buradaki serbest radikali nötralize eden, bu okside ediyor ya, bu da onu redükte eden şey. Biz normalde biyokimyada buna ne diyoruz biliyor musunuz? Bunların adı, diğer biyokimyacı adı tiol pool, yani tiol havuzu. Tiol havuzun kadar nitrik oksit üstünden gelen antiviral saldırıya virüsü öldürür ama kendini de temize çıkarabilirsin. İşte bu aslında bana göre kemo yapıldığında da vücutta tüketilen şey. Dolayısıyla kemo bir yerdeyken bir yerde kötü olmuş oluyor. Yaşlılıkta da tüketilen şey. Ve bu tiol havuzunu başka şeylerle tüketirsen de, yani antioksidan depon diyorum genel resimde ama tiyoller üstünden başka şekillerde de tüketirsen gene antiviral savunmadaki saldırıdaki çöplerini temizleyemiyorsun. Şimdi tiyol havuzunun bittiği durumda ne oluyor? Mesela buradan serbest radikaller geliyor, buralar virüs dolu, o hücrede haraplanma başladı ve tiyol havuzu da bitmiş, yani sülfürlü bileşiklerin bitmiş vücudunda. O zaman iki tane seçeneği var hücrenin. Ölecek ya o zaten. Nekroz veya apoptoz yoluyla ölebilir. Şimdi apoptoz iyi bir şey. Çünkü önceden ölümün geldiğini planlayıp hücre
öyle bir ayar çekiyor ki kalan artıklardan vücudun geri kalanı zarar görmüyor. Apoptozis, planlı hücre ölümü oluyor. Ne zaman mesela en çok oluyor, hep konuşuyoruz. Gece aç yattığında ve karanlıkta iyi bir uyku uyuduğunda vücudun apoptoz yapma, yani hasarlanmış hücreyi yok etmeyi biliyor. Fakat çok fazla yine virüs, bakteri vesaire geldi. Senin tiyol havuzun çabucak bitti. Zaten başka sebeplerden tiyol havuzunu kullanmışsın, anlatacağım sigara içmek gibi onların ne olduğunu. O zaman apoptoz yapacak kadar vakit bile yok. Uyumayı bilmiyorsun, kalkmayı bilmiyorsun vesaire. Apoptoz sistemin de sirkadiyen, onu da ayarlamıyorsun. O zaman nekroza gidiyor. Nekroz anında dokunun çökmesi demek. İşte akciğerde solunum durdu, inflamasyon oldu, ödem oldu hikayesi aslında nekroz. Aynı anda bir sürü hücrenin ölmüş olması. Ve bunlar paramparça artıklar olarak orada kaldığı için planlı olmadığından geri kalan parçalar da aslında antijenik oluyor ve gidip immün sistemi rahatsız ediyor. Burada hiç çöp kalmıyor. İmmün sistemin kafasını karıştıracak. Ama nekroz olursa çöp kalıyor. Şimdi savunmamız hücre içidir virüslerle. Nitrik oksitten ve oksijenden oluşturduğumuz radikalleri kullanırız. Bu radikaller hidrojen peroksit veya çamaşır suyu gibi normal hayatta bildiğimiz temizleyicilere benzer oksidanlardır. Fakat bu oksidanlar virüsü elbette ki öldürürler, bu çok iyi bir şey. Fakat çok olduğu zaman, virüs ve savaş çok olduğunda bizim hücremize de zarar verirler. Zararı engelleyen şey sülfürlü bileşiklerdir, küçük moleküllü. Bunlara da tiyol havuzu diyoruz. Bunların adı bu. Onlar biterse, hızlı biterlerse nekroz, yavaş yavaş biterlerse apoptoz olur. Şimdi bizim burada demek ki şu sülfür işine dönüp bakmamız gerekiyor. Yani aslında demek ki neymiş? Virüs için bir nitrik oksidimizin üretilebiliyor olması lazım. Bir de virüs harapladıktan sonra bunun yarattığı serbest radikal ve artıkları temizleyecek tiyol havuzumuzun yeterli olması gerekiyor. Şimdi bakalım tiyol havuzumuz başka ne sebeplerden azaldığı için biz aslında bu viral savunmalarda, hücre içi savunmalarda kendimize çalışıyoruz. Evet, buradan hızlıca zaten çözümlere bağlayacağım. Şimdi şu şeyle ilgili, nitrik oksitle ilgili söylenecek diğer şey bir sürü yerde iyidir veya kötüdür diye de okuyabilirsiniz ama konuları tam birbirine bağlayamamış da olabilirler. Bir doğal nitrik oksit üretimimiz var. Dediğim gibi damarlarda, akciğer yüzeyinde, mesela bağırsakta, akciğerdeki müküs yani iyi koruyucu sıvıyı da nitrik oksit üstünden üretiyoruz. Bağırsaktakinde, mesela bağırsakların gevşemesi değil mi? Kabızlıkta dar kalıyor. Bağırsakların gevşemesi bile nitrik oksitle ilgili, kaldı ki kan damarları vesaire, akciğerler yine konuyla ilgili. Şimdi nitrik oksitin nesi iyidir, nesi kötüdür hikayesinde bizim konumuz buna ihtiyacımız olduğu. Çünkü bu olmazsa bakterileri, virüsleri şey yapamayacağız, söyleyin adını, temizleyemeyeceğiz. Şimdi iki tane şeyimiz var. Bir, doğal olarak değil mi? Nitrik oksiti arttırabilmeliyiz, değil mi? Ürettirebilmeliyiz vücuda. Bu bir. İkincisi de nitrik oksit dışarıdan ne diyeyim kötü sebepli gelirse dışarıdan kötü nitrik oksit diyelim. Nitrik oksit değil de nitrat diyelim biz buna, nitrit. Gelirse bunlar da bizim tiyol pulumuzu, havuzumuzu azaltacaklar. Azaltanlar. Şurayı istemiyoruz. Tamam mı? Burası okey. Şimdi doğal olanlara geldiğimizde zaten bir sürü cümleleri, lafları ondan mıymış diyerek anlayacaksınız. Şimdi doğal olarak nitrik oksit içinde nitrat olan bitkilerle artıyor. Çünkü bitkilerin zaten bir nitrik asit döngüsü var. Havadaki hidrojeni gaz olarak alamıyorlar, amonyum olarak sabitliyorlar ama tekrardan topraktan bakterilerle dönüyor. Bir nitrik döngüsü var. Şimdi mesela pancar başta olmak üzere aslında değil mi? Beetroot. İşte ıspanakta var, kerevizde var, sarımsakta var değil mi? Bunların bir sürüsünde aslında bütün yeşillerde, yeşiller diyelim, aslında bir tür nitrat ama nitrit değil. İyi tür nitrik oksit yapıcı madde var diyelim. Bu vücuttaki iyi tür nitrik oksit yapımını arttıran şeyler. Bu iyi. Bir de dışarıdan gelen kötüleri var. Onları biz nitrit diyelim. Nitrit ve nitrat farklı. Nitrit tehlikeli olan ama nitrat biraz daha iyi olan. Nitritli olan şeyleri yediğimizde bile nitrata dönebilir. Ve nasıl dönebilir? Bu da bağırsaktaki bakterilerle, onu da ayrıca anlatacağım. Şimdi bu tiyol puluzunu, yani bizim
sülfürlü tiyol havuzu dediğimiz antioksidanların asıl bu bakteri, virüs öldürdükten sonraki kısmını temizleyen, lerimizi tüketen, havuzu boşaltan, havuzun dibini boşaltan, dışarıdan gelen ne? Çok iyi biliyorsunuz değil mi? Nitrit, nitrozamin. O lafları hatırlıyor muyuz? Krem gözükmüyor. Şuna yazalım. Şeyi hatırlıyorsunuzdur sanırım. Et, değil mi? Kurutulmuş, işlenmiş, smoked edilmiş, değil mi? Bunlar hep salam, sucuk, pancar, bunların hepsi işlenmiş etler. İşlenmiş etlerin kanserojen olduğunu Dünya Sağlık Örgütü bile niye söyledi? Çünkü içlerine koydukları bu nitritler bakterileri öldürdüğü için, tıpkı bizim vücudumuzdaki gibi, o etlerin uzun kalmasını sağlıyor. Bunu koymazsan ne uzun kalır ne de o tatlı kırmızılık rengi olur. Yani hem renk vermek için hem bakteriler gitsin diye bunu koyuyorlar. Birinci hareket aslında proses hayvansal gıdalar ve özellikle etlerde bu istemediğimiz nitritlerden var ve bizim havuzumuzu, sülfür havuzumuzu, tiyol havuzumuzu yok ediyor. Bunun dışında neler var bu et grubunun dışında? Sigara aynı şeyi yapıyor. Sigaradaki toksinler diye bildiğiniz. Kirli hava bunu yapıyor. Acaba Wuhan'daki kirli havanın tiyol havuzunu azaltması gibi bir durum onların başına gelmiş midir? Tabii ki bir etkisi olmuştur. Biliyorsunuz bitkilerin üstüne sentetik gübre konulduğu zaman onun içerisinde nitrat oluyor ama sentetik olanı, onlar aynı şekilde yani sentetik gübreye uğramış olanlar, ağrı kesiciler, bir takım antibiyotikler gibi, işte kemoterapetikler gibi bir sürü ilaçlar da aslında bizim tiyol havuzumuzu yok ediyor. Şimdi ilaçlar kısmına girmeyin çünkü onları hani mecburen kullanıyoruz gerekli durumlarda, ama bu sanayi ürünü özellikle işlenmiş dediğimiz hani kurutulmuş, smoke edilmiş leri, bu prezerve edilmiş olanları yememeyi tercih edebiliriz. Buradaki havuzumuzu boşa harcamamış olmak için. Şimdi burada dışarıdan, mesela burada size enteresan bir konu. Biliyorsunuz değil mi? Bu ereksiyon hapları var ya. Bu ereksiyon hapları da ne yapıyor? Nitrik oksit üstünden vazodilatasyon yapıyor. Yani ereksiyon için alınmış olan haplar da damarları açarlarken aslında bu maddeyi vermeye çalışıyorlar. Çünkü zaten damarlarda az olduğunda damar sertliği oluyor. Bu o an için bir tecrübe için iyi olmuş olsa bile yani bu durumda kullanılmaması gerekiyor. Çünkü tiyol havuzunu haybeye kullanmış oluyorsun aslında. Böyle bir riskli durumda, yani böyle bir ne bileyim sağlıkla ilgili viral, bakteriyel bir sorun varsa, bence özellikle viral, tiyol havuzunun kullanılmaması için ereksiyon desteklerinin de alınmaması gerekir. Çünkü onlar istemediğimiz türden nitrik oksit yapıyorlar. Bizim istediğimiz türden nitrik oksitler burada. Bu hikayeye neler yardım ediyor? Mesela vitamin C. Vitamin C antiviral savunma da acayip önemli. Çünkü buradaki gene antioksidan havuzunu koruyarak hücre içi korumayı yapıyor. Vitamin D acayip önemli. Çünkü bütün o bahsettiğimiz TH1 dediğimiz hücre içi savunma elemanlarının tepesinde hepsinin vitamin D reseptörü var ve ona duyarlı çalışıyorlar. Dediğim gibi selanyumumuz var, sistein içerenler var. Ne olabilir? Mesela NAC olabilir, SAMe olabilir. Bunların hepsi sistein içerikli. Bunun işte dediğim gibi sarımsak, brokoli vesaire gibi sebze grubu olanları var. Beriler mesela, sonu beri ile bitenler. İşte mürver berisi, üzüm berisi, nar berisi, değil mi? Yani sonu hani mor, yaban mersini vesaire. O berilerin hepsi de polifenolleri ya da antioksidanları diyelim, cranberry vesaire. Gene bu sistemde temizlik için, şuranın için temizlememiz gerekiyor ya bizim bu parçalanmasın diye. Bu temizlik için gene tiyol pool'una direkt sülfür olarak olmasa bile antioksidan olarak destek veriyorlar. Özellikle yurt dışı yayınlarda sık aralıklı vitamin C kullanımını ve elderberry kullanımını çok altını çizerek vurguluyorlar. Benim şahsi düşüncem sülfür havuzunu sisteinliler üstünden arttırmak ve bu yüzden de işte sarımsak, brokoli vesaire yeşil yapraklıları arttırmak yönünde. Benim düşüncem öyle. Şimdi burada bir de stres faktörümüz var. Hani onu da eklemeden geçmeyelim madem bir şeyler öğreneceğiz. Buradaki stres faktörü şöyle çalışıyor viral savunmada. Bizim biliyorsunuz ki mesela bir ödem, bir inflamasyon vesaire olduğunda ne yapıyorlar? Steroidler veriyorlar, değil mi? Kortizoller vesaireler veriyorlar. Şimdi stres bağışıklığı düşürür ne demek? Stres olduğunda kortizolün yükseliyor. Kortizolün yükseldiğinde o TH1 dediğim hücre içi savunma elemanları çöküyor. Bununla ilgili yayınlar var. Şimdi kortizol üretimi de sirkadiyen ya.
Ne yapıyor bu? Sirkadiyen diyelim buraya. Bağışıklık da dolayısıyla sirkadiyen oluyor. Sabah en yüksek değil mi? Yani biz kortizol testi vermeye gittiğimizde sabah erken saatlerde kan verdirtiyoruz hastaya. Sabah kalkmakla beraber, gün ışığıyla beraber hayata hazırlanalım diye kortizol pikimiz var. İşte kortizol olduğu anda TH1'ler düşüyor aslında. Dolayısıyla bizim viral savunmamızın güçlü olduğu zaman da aslında akşamüstü. Demek ki akşamüstü işte dinlenerek, iyi uykumuzu alarak hem de kortizolü uyandırmayacak şekilde işte mavi ışıklara, cep telefonlarına falan bakmadan erken uykuyla şeyi düzeltebiliriz. Kortizol ile bağışıklık dengesini düzeltebiliriz. Yani kortizol olduğu anda TH1'ler %100'e yakın düşüyorlar. İkisi birbirlerinin tersi çalışıyor. Bir bunu öğrenelim stresle ilgili. Bir de bu bağırsaktan gidelim. Mesela niye? Hani biraz da ondan bahsetmiyoruz yediklerimiz, içtiklerimizle ilgili olarak. Şimdi bu bağırsağın biliyorsunuz ki çeperi çok ince, tek katlı yassı epitel hücreleri var. Bunlar sadece bir kat ve bunların aralarından sızdırıp buraya ajanlar girebilir. Buraya girenlerin bakteri ya da virüs olması gerekmiyor. Aslında burada normalde hani probiyotik, prebiyotik diyoruz ya, istenmeyen bakteriler de var burada. Değil mi? Şurada da X bir bakteri var mesela. Bu mesela öldüğü zaman şu zarı, biz bunlar liposakkarit diyoruz, bu LPS deniyor. Bu LPS'ler de bu deliklerden içeriye sızabiliyor. Şimdi konuş, hep ne konuştu? Bağışıklığın %85'i bağırsaklardadır diye konuşmadık mı? Bağışıklık dediğimiz işte bu T'ler, B'ler, bütün bağışıklıklardan bahsetmiyor muyuz? Madem bağırsağın dibinde şurada bizim asıl ordu var, öyle söyleyeyim. %85 ordu burada, tamam mı? Buradan gelecek şeye gücünü kullanacak olan da gene bunlar. Bu LPS'ler yani istenmeyen bakteri artıklarının çöpleri buraya girdiğinde bunlar burada aslında tabii bu da tıpkı hücrenin içine girmiş virüs gibi TH1'leri burada aktive ediyor. Burada da nitrik oksit oluyor, tamam mı? Ve burada da olay başlıyor. TH1 aktive olduğunda, nitrik oksit olduğunda, serbest radikal olduğunda en sonunda ne oluyor? Hasar. Bulunan dokuda hasar. Bizim Crohn dizi, çölyak dizi, işte spastik kolon vesaire diye bildiğimiz şey şuralarda olmuş olan o nitrik oksit ve TH1'e bağlı lokal inflamasyonun göstergesidir. Bizi burada ilgilendiren aslında bağırsağın kötü olup olmaması bile değil yani. Konumuz hani viral savunma ya. Bizi ilgilendiren şey eğer biz bağırsak sızdırırsa ve bu içeriye giren LPS'lere biz TH1 aktivasyonu üstünden haybeden nitrik oksit salarsak onları yok etmek için, onları sakıncalı sandığımız için gene tiyol havuzumuzu boşa kullanmış oluruz. Halbuki ana hatta bağışıklık durumunda başka bir yerde bir ajan devreye girdiyse bu tiyol havuzuna çok ihtiyacımız var. O yüzden hani fiber yiyelim de burada aynı şey. Çünkü biz lifli yediğimizde de şurayı sıvamış oluyoruz değil mi? Bu liflerden iyi bakteriler bir tür tereyağı yapıyorlar. Bir tür tereyağı, bütürat yapıyorlar. Ve bu bütüratlar da burayı sıvıyor. Şu geçişi azaltmış oluyor. Böylece nitrik oksit ve tiyol havuzumuzu korumuş oluyoruz yani. O oraya kadar bağlanıyor. Yine glutamin kullanılabilir. Şey için prebiyotikler, probiyotikler, enzimler kullanılabilir. Başka enzimler var mesela en tepeden sporoksit düzmutazlar, katalazlar, glutatyon peroksidazlar, yani biyokimyası çok karışık ama hayattaki pratik şeye bağlayabilmek istiyorsak biz bağırsaktan geriye gidelim. Gluten yok, süt grubu yok, işlenmiş etler yok, bol miktarda yeşilli, morlu sebzeler, bitkiler var, probiyotik almak var, sindiremiyorsak enzim almak var, bol su içmek var, işte kefir, kombuça vesaire bunları kullanmak var. Bol kendiniz de tereyağı, sade yağ yiyerek bağırsağı sıvamak var. Birinci geçişten şuradan en azından biraz havuzumuzu harcamamış olduk. Havuza katkı olsun diye gene söylediğim morlar, yeşiller, işte pancar suları, sarımsaklar, onlar da sülfürler, nitrit değil, nitrat donörleri vesaire olarak bütün o savaştaki hem savaş elemanı vermeye hem ortalığı temizlemeye yardımcı olan ekip. Bu kısım böyle. Yapmayacaklarımız da bizim sülfür, tiyol havuzumuzu boşuna harcamamıza sebep olan işte bütün kimyasallar, toksin, sigara, gereksiz ağrı kesiciler vesaire, kirli hava ama en çok da gerçekten işlenmiş etler, salamlar, sucuklar, pastırmalar bizim şeyimizi, tiyol havuzumuzu çok azaltıyor. Şimdiye kadar böyle bir bağlantı
birebir konuşma olmadı. Ben de bir yerde okumadım ama esasında böyle özetlenmesi lazım. Yani bağışıklığın antikor kısmına geçmek bir vakit alan şey. Ve zaten virüsün de antikor yapılacak o dışındaki epitopların sabit kalması lazım ki o Lego olsun. Öyle olsa bile vakit alacak bir şey. Ama burada o kadar hızlı içeriye giriyor ve o kadar çabuk bir şekilde yüksek makrofaj aktivasyonu, yüksek serbest radikal hasarıyla lokal olarak tıpkı o bağırsaktaki işte çölyak, IBS falan gibi akciğerin içerisinde o lokal inflamasyonu yapıyor ki içeriye oksijen girip çıkmıyor. Oradaki ödeme inflamasyonu bastırmak için hani steroid veriyorlar, kortizol veriyorlar antivirallerin yanında hayatta kalabilsin hasta diye. Belki bu şunu da anlatır. Yani gençlere niye bir şey olmuyor? Çünkü gençlik zaten tiyol havuzunun çok olması demek. Yaşlandıkça tiyol havuzun azalıyor aslında. Sülfürlü bileşiklerin azaldıkça tiyol havuzun azalıyor. Mesela trimetilglisin, TMG diye yazılıyor, MSM. Bunların hepsi aslında gene sülfürlü bileşikler. Şu şeyleri hatırlar mısınız? İşte burası sağlığa iyi gelir denen böyle çürük yumurta kokusu yapan sülfürlü göletçikler vardır doğada. Yemyeşil, üstü bakteri dolu falan. İşte bahsettiğimiz o sülfür ve yani o sülfürün doğal olarak hani vücutta olanı veya işte sebzelerden, meyvelerden geleni bizim işimize yarayan veya küçük preparatlardan geleni işte onu kullanıyoruz biz buradaki temizlik için. Belki şöyle bir bilgi de enteresan olabilir. Şimdi bu bakteriyel viral hikayesinde niye önce aşama 1 ve sonra aşama 2 oluyor? Aslında bu ne diyeyim arkaik dönemden kalma. Yani küçücük ve çok hücreli olmayan tek hücreli canlılarken biz, hala tek hücreli canlılar öyle. Gelen ajan, biz bir tane hücreyiz. İçimize girdi, onu orada ya yok ettik ya biz yok olduk değil mi? Orada bir savaş var.